Macera başlasın mı? Bu videomuzda Marmaris'teyiz. Kalabalıktan uzakta Adaköy'de konaklamayı tercih ettik. Aldık kürekleri, bakalım şimdi Melis gelir gelmez maceramıza başlıyoruz. İşte o da geliyor zaten. Evet. Hadi Melis hadi. Yürü be Melis be. Melis, senin dedelerin yoksa Viking miymiş? Ne? Viking miymiş senin dedelerin? Olabilir yani. Oh. Aa bak, adaya düştü şey. Melo, paraşüt adaya düştü bak. Tavuklar var, ne bileyim keçiler var. Bedir Adası da böyle bir yermiş. Melis kaçıyor şu anda. Keçiler gelecek. Ya ne yapacak keçiler ya? Şu güzelliğe bak. Şuraya bak. Tek buraları. Neyse ki GoPro aç. Kanoda telefonuma su kaçtı. Şimdi dik bir şekilde bekletiyorum. Çalışmasında bir şey yok ama şarj almıyor. Hata veriyor, tamamen kurumasını bekleyin diye. Neyse. Şimdi birazdan şu tepeye çıkıp tam şuralarda bir yere burayı panoramik göreceğiz. Kanoyla gittiğimiz Bedir Adası'nı göreceğiz. Bakalım nasıl görüntüler yakalayacağız. Ve seyir terasına geldik şu anda. Arabayı aşağıda bırakıyoruz çünkü burada yol bayağı kötü. Bisikletle çıkılabiliyormuş herhalde, bir de yürüyerek tabii ki. Bir yürüyerek çıkalım bakalım nasıl bir manzara var. Hep beraber görelim. Kanoyla şuradan çıkıp şurada Bedir Adası'nın şuradaki küçük kumsalına kadar gittik. Bayağı böyle ormandan çıkılıyor Nimara mağarasına. Nihayet mağaraya geldik. Burası aynı Mersin'deki cennet cehennem çukurları var. Oranın hemen hemen aynısı, tek farkı basamak sayısı biraz az. İçerisi bayağı serin. Ormandan geçerken bayağı nemli havadan geçtik. Çok fazla terletiyor. Ama burası çok serin. Bir de bu ormanda türü tükenmek üzere olan kuyruklu kurbağa varmış.
Aynı yılana benziyor ama kafa kısmı kurbağa. Değişik bir şey. Bunu buraya koyarız. Hayır, görmek istemiyorum ben. Şimdi bu ormanın içi çok sıcak dedim ya, zaten burada açıklamalarda da diyor ki Marmaris Milli Parkı'nın da içinde yer aldığı Datça, Bozburun Yarımadaları Avrupa'da korunması gereken 100 yarımadadan 10 tanesi içinde yer almaktaymış. İçinde de birçok endemik türler varmış. İşte sincap diyor, Anadolu sincabı diyor, arı orkidesi, Anadolu sığıl ağacı. Böyle türler var, o bahsettiğim kurbağa. O yüzden burası zaten bayağı sıcak bir yermiş, sıcaklığıyla ünlü bir yermiş. Şimdi Kızkum Plajı ve Turgut Şelalesi'ne gideceğiz. Bakalım nasıl, oralarda kalabalık mı? Muhtemelen kalabalıktır ama görmüş olalım en azından. Hadi bakalım. Evet, Kızkumu Plajı'na çok az kaldı. Buradan bir panoramik görüntü alayım dedim. Bayağı kalabalık gözüküyor. Hiç yoktan bir 50 kişi falan var gibi duruyor. Bakalım, gidelim bakalım. Belki buradan kalabalık gözüküyordur. Bakalım nasıl olacak. Kaç 50? Şimdi buranın da şöyle bir hikayesi varmış. Zamanın birinde bir hükümdarın kızı bir gemiciye, işte tekneciye neyse aşık oluyormuş. Ondan sonra akşamları buluşuyorlarmış falan. Kız işte ışık yakıyormuş. Ondan sonra hükümdar bunu fark ediyor. Muhafızlarından birine söylüyor. Kız yine bir gün ışık yakıyor. Sonra aşığı olan gemiciye giden ok kıza saplanıyor falan. Ondan sonra kız denizde koşarak giderken ok kıza saplanıyor. Ondan sonra burada hafif kızılımsı bir görüntü varmış yani yukarıdan bakınca. Şu anda böyle bir görüntü yok. O şekilde Kızkum olarak kalıyor yani. Öyle bir hikayesi var. Bayağı geldim. Buradan bayağı uzaklaştım, hala da su izlerinde yani. Durum bu. Kalabalığa bakar mısın abi ya? Daha şelaleye varmama 300 metre var. Abi muz var ya, şaka gibi. Şunlara bakar mısın? İlk defa görüyorum dalında muz. Muz ağacının dalında muz. Konuşamadım. Muzu bulamadın mı? Buldum. Arka taraftaydı. Burada da var. Aynen.
İlk defa görüyorum ben dalında. Ben de. Bak bunlar böyle tek bir uçtan ya Aynen. çoğalıyor. Bu aynı. Bunun içinde muz çıkacak. Güzelmiş. Aynen. Evet, Marmaris video serimizin ilkini izlediniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer sizin de eklemek veya sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum bölümüne yorum bırakmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.